Bu video, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan tez yazımı kurallarını içermektedir. Kurallar 13 adet kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak genel kuralları inceleyelim. Hazırlanan tezde yazı tipi, Times, New Roman ve yazı fontunun 12 font olması gerekmektedir. Fakat dipnotlar, alıntılar, örnekler, tablolar ve benzeri şekiller eğer kolayca okunabiliyorsa daha küçük puntolarla yazılabilir. Tez genelinde satır aralığının 1,5 olması gerekmektedir. Tezin cilt kısmı 4 santim olarak ayarlanmalı ve diğer kenar boşlukları ise 2,5 santim olarak ayarlanmalıdır. Daha az kenar boşluğu kabul edilmemektedir. Tezin içeriği olan yazı, resim ve grafikler kenar boşluklarından taşmamalıdır. Sayfa numaraları ve metin arasında tek satır aralıklı 2 boşluk olmalıdır. Ve sayfa numaraları ile sayfa kenarı arasında ise 2,5 santim boşluk olmalıdır. Bölümler, ekler ve her türlü illüstrasyon içeren sayfalar sırasıyla numaralandırılmalıdır. Öncül sayfalar, bir diğer deyişle başlık sayfasından ilk chapter'e kadar olan sayfalar küçük Roma rakamlarıyla numaralandırılmalıdır. Başlık sayfasına ve onay sayfasına sayfa numarası verilmez. Fakat sırasıyla sayfalar Roma rakamlarıyla sayılmaya devam eder. Hazırlanan tez, arkalı önlü olacak şekilde bastırılmalıdır. Ancak sadece ön sayfalardan başlık sayfası tek yönlü şekilde bastırılmalıdır. Abstract, özet, chapters ve references gibi bütün ana başlıkların hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, sayfada ortalı olmalı ve sayfanın üst kenarıyla arasında 3,5 santim boşluk olmalıdır. Bütün chapter'lar, reference'lar, appendix ve CV sayfaları sayfanın sağ tarafından olmalıdır. Yani sayfa numarası tek sayı olan sayfalardan başlatılmalıdır. Ayrıca CV sayfası sadece doktora tezlerine eklenmeli, yüksek lisans tezlerine ise eklenmemelidir. Şimdi başlık sayfası için olan kuralları inceleyelim. Formatta belirtilen yapı aynen korunmalıdır. Başlık sayfasındaki tüm yazılar kendi aralarında tek satır olacak şekilde hazırlanmalıdır. Tez başlığı ile sayfanın üst kenarı arasında 3,5 santim mesafe bırakılmalıdır. Ve başlık sayfasındaki bütün içerikler büyük harfle yazılmalıdır. Bu sayfada yer alan tarih jüri tarihi olmalıdır. Ve jüri tarihi şablonda gösterildiği gibi sadece ay ve yıl olarak yazılmalıdır. Başlık sayfasından bir sonraki sayfa mutlaka boş bırakılmalıdır. Şimdi imza sayfası kurallarını inceleyelim. İmza sayfası hazırlanırken yapı korunmalı, görünüm ve yerleşim bozulmamalıdır. İmza sayfasında tez başlığı, ad soyad, derece ve bölüm ilgili yerlere yazılmalıdır. Ayrıca tez başlığı ve ad soyad kısmının tamamı büyük harflerle yazılırken derece ve bölüm sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Eğer tez başlığı bir satırı aşıyor ise kendi aralarındaki boşluğu bir satır olacak şekilde ayarlanmalıdır. İmzalar şablonda da gösterildiği gibi sırasıyla enstitü müdürü, bölüm başkanı, danışman ve ortak danışman şeklinde sıralanmalıdır. Ayrıca danışman ve bölüm başkanı aynı kişi olsa bile 2 kere yazılmalıdır. Eğer ortak danışman yoksa, ortak danışman bilgileri ve karşısındaki imza çizgisi silinmelidir. Komite üyeleri kısmında jüri başkanı ilk sıraya, tez danışmanı ikinci sıraya yazılmalıdır. Diğer üyeler herhangi bir şekilde kendi aralarında sıralanabilir. Eğer jüri başkanı ve tez danışmanı dahil olmak üzere 3 jüri üyesinden oluşuyorsa
Şablonda 4. ve 5. üyeler için ayrılmış bölümler ve imza çizgileri silinmelidir. İmza sayfasında Date kısmına jüri tarihi yazılmalıdır ve tarih formatı olarak gün, ay ve yıl kullanılmalıdır. İmza sayfasındaki bütün imzalar mavi kalem ile atılmalıdır. Şimdi plagiarizm sayfası için kuralları inceleyelim. Bu sayfa imza sayfasından sonra gelmelidir. Ve plagiarizm sayfasının yerleşimi hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. İlgili yerlere ad ve soyad yazılmalıdır. Tezin çıktısı alındıktan sonra ilgili kısım tez sahibi tarafından imzalanmalıdır. Şimdi abstract sayfası için olan kuralları inceleyelim. Abstract başlığının hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, yazı ortalı olmalı ve sayfanın üst kenarıyla 3,5 santim mesafeli olmalıdır. Tez başlığının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer başlık bir satırdan fazla ise kendi aralarında tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Soyadı, adı, derecesi, bölümü, tez danışmanı ve ortak danışmanı ilgili yerlere yazılmalıdır. Aynı şekilde bunlar da kendi aralarında tek satır aralığı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ortak danışman yok ise bu satır silinmelidir. Jüri tarihi ve tezin son sayfasının sayfa numarası da ilgili yerlere yazılmalıdır. Jüri tarihi sadece ay ve yıl olarak yazılmalıdır. Tezin son sayfasının sayfa numarası, eğer varsa CV ve ekler sayfası da dahil edilerek hesaplanmalıdır. İngilizce özet en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır. Keywords yani anahtar kelimeler yazan kısmın karşısına en fazla 5 tane anahtar kelime yazılmalı ve aralarına virgül konulmalıdır. Öz sayfasında başlığın hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, başlık sayfada ortada olmalı ve sayfanın üst kenarıyla arasında 3,5 santim mesafe olmalıdır. Ayrıca abstract kısmında verilen kuralların tamamı bu sayfa için de geçerlidir. Bu sayfa zorunlu değildir, kaldırılabilir. Eğer kullanılacaksa ithaf en fazla 2 satırdan oluşmalı ve sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Acknowledgement sayfasında başlık büyük harflerle yazılmalı, başlık ortada olmalı ve sayfanın üst kenarıyla arasında 3,5 santim mesafe olmalıdır. Bu sayfa zorunlu değildir, kaldırılabilir. Eğer kullanılacaksa en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır ve eğer tez bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapıldıysa bu da teşekkür sayfasında belirtilmelidir. Table of Content başlığının hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, başlık sayfada ortalı olmalı ve sayfanın üst kenarı ile arasında 3,5 santim olmalıdır. Liste başlığın en az bir boşluk altından başlamalıdır. İçindekiler bölümünde her bölümün başlığı ve başlığın alt bölümleri, referanslar veya kaynakça, ekler ve eğer varsa da vita yer almalıdır. İçindekiler tablosundaki tüm başlıklar için kullanılan ifadeler, metinde kullanılan ifadeler ile tam olarak eşleşmelidir. Her başlık ve o başlığa ait sayfa numarası arasında onları bağlayan noktalar ile eklenmelidir. Introduction'dan önceki satıra chapters yazılmalıdır. Fakat bu girişin karşısına numarası ve onları birbirine bağlayan noktalar eklenmemelidir.
Eğer tezinizde tablo yoksa bu sayfa kaldırılmalıdır. Eğer tablo varsa List of Tables başlığı hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, sayfanın ortasında olmalı ve sayfanın üst kenarı ile arasında 3,5 santim boşluk olmalıdır. Başlığın altında sola dayalı bir şekilde Tables yazılmalı ve tablolar listesi bunun hemen altından başlamalıdır. Tablolar listesindeki bütün tablo numaraları ve başlıkları metnin içindekiler ile aynı olmalıdır. Ayrıca içindekiler sayfasında olduğu gibi her bir tablo sayfa numarasına noktalar ile bağlanmalıdır. Eğer tezinizde şekil yoksa bu sayfa kaldırılmalıdır. Eğer tezinizde şekil varsa List of Figures başlığı büyük harf kullanılarak yazılmalı, sayfada ortada olmalı ve sayfanın üst kenarı ile arasında 3,5 santim olmalıdır. Başlığın altına sola dayalı bir şekilde Figures yazılmalı ve şekiller listesi bu yazının altından başlamalıdır. Şekiller listesindeki tüm figür numaraları ve başlıkları metnin içindekiler ile aynı olmalıdır. Eğer figür adı çok uzunsa yalnızca ilk cümle şekiller listesinde görünecek şekilde kısaltılmalıdır. İçindekiler listesinde olduğu gibi her şekil ona ait sayfa numarasına noktalar yardımıyla bağlanmalıdır. Eğer tezinizde kısaltma kullanılmamışsa bu sayfa kaldırılmalıdır. Eğer kısaltma varsa List of Abbreviations başlığı hepsi büyük harflerle yazılmalı, sayfanın ortasında olmalı ve sayfanın kenarından 3,5 santim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Başlığın altına sola dayalı bir şekilde Abbreviations yazılmalı ve kısaltmalar listesi bu yazının altından başlamalıdır. Eğer tezinizde sembol kullanılmamışsa bu sayfa kaldırılmalıdır. Eğer sembol varsa List of Symbols başlığı hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, sayfada ortada olmalı ve sayfanın üst kenarı ile arasında 3,5 santim boşluk olmalıdır. Başlığın altına sola dayalı bir şekilde Symbols yazılmalı ve semboller listesi bunun hemen altından başlamalıdır. Chapter sayfalarında bölümler sağ sayfadan başlamalıdır. Bölümler Chapter 1, Chapter 2 gibi adlarıyla sırasıyla numaralandırılmalıdır. Bölüm adı ve sayfanın üst kenarı arasında 3,5 santim boşluk olmalıdır. Bölüm adı ve bölüm başlığı büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar bölüm numaralarıyla aynı şekilde numaralandırılmalıdır. Yarım sayfadan büyük, tablo ya da resimler tek başına bir sayfaya konmalı, altına ya da üstüne bir yazı konmamalıdır. Tablo ya da figürlerin yatay olarak kullanımında tablo numarası ve tablo adı döndürülmeli fakat sayfa numarası döndürülmemelidir. Tablolar bir sayfaya sığmayabilir. Bu gibi durumlarda tablonun diğer sayfaya taşan kısmına Table 1.1 Continued ya da kısaca Table 1.1 Cont şeklinde yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablonun ismi tablonun üzerine yazılmalıdır. Tablonun ismi ve tablonun arasında bir satır boşluk olmalıdır. Figür numarası ve figür ismi figürün altına yazılmalıdır. Figür ismi ve figür arasında bir satır boşluk olmalıdır. Referensler sağ sayfada başlamalıdır. References başlığı hepsi büyük harf kullanılarak yazılmalı, sayfada ortada olmalı ve sayfanın üst kenarı ile arasında 3,5 santim boşluk olmalıdır. Kullanılacak kaynak gösterme biçimi bölümlere göre farklılık göstermektedir. Tez danışmanının önerdiği
Bölümlerinin onayladığı herhangi bir referans stili kullanılabilir. Ekler sayfası sağ sayfada başlamalıdır. CV sayfası sağ sayfadan başlamalıdır. CV sadece doktora tezlerine eklenmeli, yüksek lisans tezlerine ise eklenmemelidir.